Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bildiğiniz gibi dün Rusya'da beklenmedik bir saldırıya şahit olduk. Başkent Moskova'da, şehrin göbeğinde bir terör saldırısı meydana geldi. Yaşananları kısaca özetleyecek olursak, Rusya'nın başkenti Moskova'da Krokus Belediye binasında bulunan konser salonuna saldırı düzenlendi. Şehrin ortasında ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş saldırganlar Moskova'nın en büyük konser salonunu bastı ve insanların üzerine ateş açtı. İlk belirlemelere göre, daha doğrusu sonradan açıklanan rakamlara göre 95 kişi öldü, 100'den fazla yaralı olduğu bildiriliyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi saldırıya doğrudan katılan 4 kişi dahil toplamda 11 kişinin yakalandığını bildirdi. Moskova'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıda terör örgütü DAEŞ sorumluluğu üstlendi. Rus medyası binada patlama olduğunu duyurdu bu saldırıların ardından. 320'den fazla kişi, 130'dan fazla araç ve 3 helikopter yangını söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak alevler o kadar büyüdü ki binanın çatısının çöktüğünü öğrendik. Havalimanındaysa güvenlik önlemlerinin artırıldığını biliyoruz. Başkentte hafta sonu halka açık tüm etkinliklerse iptal edildi. Tabii bir panik havası da hakim Rusya'da. Moskova'da bu terör saldırısını ele almak için bir görev gücü oluşturuldu. Rusya saldırıyı terör eylemi olarak nitelerken Rusya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınama çağrısında bulundu. Medvedev'in bir açıklaması vardı, misilleme vurgusu yaptı. Ölüme karşı ölüm dedi. Bunları konuşacağız. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan da toplantı talep etmesi bekleniyor. Bu arada Ukrayna'dan bir açıklama geldi. Moskova terör saldırılarıyla ilgilerinin olmadığını açıkladı. Diğer yandan şöyle bir gelişme vardı. Saldırı öncesinde özellikle Amerika'nın bir açıklaması, Amerika, İngiltere ve Kanada gibi bazı ülkeler Rusya'nın bu saldırısının önceden bildiklerini ve Rusya'daki vatandaşlarını bu tür saldırılar olması konusunda uyarmıştı. Amerika'nın da 8 Mart'ta bununla ilgili bir açıklaması olmuştu. Toplu alanlardan uzak durun demişti. Şunu da ekleyelim. Rusya Moskova saldırısını düzenleyen teröristlerin isimlerini açıkladı. Bugün Rusya saldırıyı gerçekleştiren isimlerin 4 ismin Tacikistan vatandaşı olduğunu açıkladı. Saldırganlara yönelik operasyonlar sürerken aralarında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve İran'ın olduğu ülkelerde terörü kınadı ve taziye mesajı yayınladı. Evet, Orta Asya editörümüz Gülgün Abbasbeyli ile beraberiz. Detayları konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hamide Hanım, hoş bulduk. Yayınınızı aldığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizden kısaca dün yaşananları öğrenmek isteriz. Tam olarak Rusya'da, Moskova'da ne yaşandı? Çünkü çok korkunç da bir saldırı gerçekleşti şehrin göbeğinde. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki dün yaşanan korkunç saldırıyla birlikte dünyanın uluslararası gündem bir anda değişti ve artık uluslararası gündemde şu an Krokus City'de baş veren kanlı terör konuşuluyor. Tabii ki ilk açıklama sizin de belirttiğiniz gibi Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den geldi ve kendi yani şöyle ifade edecek olursam nevi şahsına münhasır bir şekilde bir açıklama, sert bir açıklama yaptı. Ölüme ölüm, sizin de dediğiniz gibi ve teröristlerin sadece terörden anladıklarını ve buna misilleme bir terör yapılması gerektiğini savundu. Hatta sadece teröristlere karşı değil, teröristlerin toplu infazı ve ailelerinin de baskı altında tutulması, onlara karşı da sert bir tutum belirlenmesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Ve daha sonra tabii ki Dmitri Medvedev'in Telegram'da ve 1 milyon üzeri takipçisi var. Açıklamaları devam ediyor. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın da açıklamaları çok gündemde. Hatta ikincinin onun yaptığını söyleyebiliriz. Maria Zaharova öncelikle neden buna BM Genel Sekreterinin yaptığı bir açıklama vardı. Rusya'da yaşanan kanlı terör saldırısından üzüntü duyuyoruz diye ve Maria Zaharova bu üzüntü kelimesini
çok sert bir şekilde eleştirdi. Üzüntü mü, sadece üzüntü mü? Burada insanlar kanlar içinde kalmış, burada bir kanlı, terör gerçekleştirilmiş. Buna nasıl üzüntü diye tepki gösterirsiniz diye sert bir şekilde eleştirdi ve tabii ki bunun ardından BM Genel Sekreteri yeniden bir açıklama yaptı ve bu kanlı eylemin, kınandığını gösterdi ve, Maria Zaharova sadece BM Genel Sekreterliğini değil, tüm dünyayı, Avrupa Birliği ülkelerini bu, kanlı terör saldırısını uluslararası toplum önünde, kınamaya davet etti. Hı Daha hı. sonra tabii ki Rusya, medyasında, Rusya sosyal medyalarında çok tepki büyüyor ve uluslararası medyada farklı fikirler var. Bu, terör saldırısının arka planında kimler var? Tabii ki herkes kendi çıkarları doğrultusunda bunu, değerlendirmeye çalışıyor. İlk önce Ukrayna'ya, özellikle Dimitri Medvedev'in teröristler dediği kesim Kiev yönetimi ve Ukraynalılar. Onları kastediyor ve bu anlamda tabii ki ilk, suçlu, ilk, bu, olayın, bu saldırının arkasında kim var? Ukrayna. Ama Ukrayna, İstihbarat Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre şöyle bir açıklama yapıldı. Aslında Rusya, bu terör saldırısı Rusya'nın kendi özel, güçleri tarafından yapıldı ve bunun anlamı, bunun, maksadı, amacı Ukrayna'yı uluslararası toplum önünde küçük düşürmek ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya olan desteğine balta vurmak. Böyle bir açıklama yaptı ve aslında şunu düşünürsek son dönemde, son günlerde Fransa'nın, tabii bunun, bu tam teyit edilmedi. Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Şöyle bir şey daha düşünmüyoruz asker çıkarma konusunda ama planladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle Fransa'nın asker çıkarma konusu, daha sonra Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'ya yardım fonu oluşturması ve ona bütçe ayırması da Rusya tarafından iyi karşılanmayabilir ve bu anlamda, farklı fikirler mevcut. Özellikle Rusya'nın kendi içinde, Rusya medyasında Putin'in, yeni belaları diye, adlandırılan, işte, Sibirya taburu veyahut da Rusya, lejyonu bu, şöyle bir gruplar var ve bu gruplar, seçim yapılmadan önce kendi Telegram hesaplarında şöyle bir açıklama yapmışlardı. Yani, bu terör saldırısını belki buraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Halkımız, mecbur olduğuna değil, kendi istediğine oy verecek ve Rusya halkı çok özgür bir şekilde yaşayacak ve bundan sonra Rusya'ya, karşı saldırılar başlatacağını söylediler ve bu anlamda, Rusya medyasında çok farklı fikirler mevcut. Rusya'nın kendi iç kesimlerinde mi, bu saldırının yapıldığına dair, yoksa Ukrayna'nın mı, yoksa ABD'nin mi? Özellikle birkaç dakika önce yine Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova'nın yaptığı bir açıklama vardı. ABD, bu kanlı terör saldırısını nasıl yasaklı terör örgütü olan DAEŞ'e bağlayabilir? Eğer bağlayabiliyorsa bunun kaynağı nereden? Ve nasıl oldu da kendi vatandaşlarına Rusya, Büyükelçiliği vasıtasıyla uyardı. Bu bilgilere nereden sahipti? Aslında, bunu şöyle düşünürsek, tabii ben istihbarat uzmanı değilim. Amerika istihbaratı her anlamda modern dinleme teknolojilerine sahip ve bu belki terör saldırısının gerçekleştirileceği yeri bilemeyebilir ama, terör girişiminde bulunacağından haberdardı ve bu anlamda kendi vatandaşlarını haberdar etti. Ve ben burada, notlar almıştım. Özellikle, DAEŞ konusunda. Evet. İlk açıklama geldiği anda ben Telegram kanallarını takip ediyordum. Orada yayınlanan özellikle halk tarafından bir tepki vardı. Hı hı. Putin'in DAEŞ'i dostumuz diye, onlar dost, diye tanımlamıştı Putin. Nasıl oldu da arkadan, bıçak sapladı gibi halk tarafından böyle bir, tepki var ve bunun DAEŞ tarafından yapıldığına inanmıyorlar. Hımm. Bunun bir spekülasyon olduğu, kanaatindeler. O yüzden, DAEŞ mi, Ukrayna mı veyahut da, ABD mi, böyle bir, fikirler dolaşıyor şu an, Rusya medyasında. Ama tabii ki, önümüzdeki günlerde ve özellikle, ABD'nin, bu konuda girişimi, Avrupa Birliği ve ABD'nin bu konuda girişimi, yani ne anlamda söylüyorum? Eee, özellikle, bu saldırı gerçekleşmeden, önce Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, hatırlayacağınız üzere Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa hep, özel operasyon diye nitelendiriyorlardı ve hatta buna savaş diyenlere karşı bir, soruşturma açılıyordu.
Ve dünden sonra artık, Dmitri Peskov burada de jure yani yasal olarak bir savaş askeri operasyon başladığını ama fiilen artık bir savaş, başladığını söyledi ve bu anlamda da artık, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını yasallaştırma konusunda, bu, terörü kim gerçekleştirdi? Yani bunun araştırılması konusunda gayretli bir çaba göstereceğini düşünüyorum. Özellikle Interpol, Interpol Genel Sekreteri de Rusya'ya, kendi yaptığı sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Moskova'daki kanlı terör saldırısını kınıyoruz ve terör, saldırısının faillerinin bulunması konusunda Moskova'ya her türlü yardımı göstermeye hazırız diye bir, mesaj yayınladı ve sizin de belirttiğiniz üzere, Ukrayna sınırında, Bryansk bölgesinde, failler yakalandı ve bunların hepsinin Tacik vatandaşı olduğuna dair, sosyal medyada bilgi kirliliği var şu anda ama Tacikistan, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve Tacik vatandaşlarının asla bu tür bir eyleme karışamayacağını ve karışmadığını belirtti. Tabii şu an bu bilgiler belirsiz. Şu an Neden Tacikistan isim verilmiş olabilir? Tacikistan Tacikistan'da. özellikle orada, yapılan bir, Rus analistinin bir, açıklaması vardı. Taciklilerin, nasıl sahte, fake bir sakal, fake, bıyık kullandıklarını, 1,80 boylarında olduklarını ama bunları sadece Tacikistan'a değil de Slav halklarına da, bağlayabiliriz diye bir açıklama yaptı. Daha sonra Dmitri Peskov, örneğin şu an, gündemde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta, Türkleri cepheye sürmesine dair bir bilgi var. Ama, Rusya medyası artık Ukrayna'nın, bir propaganda yaparak aslında Ukrayna'nın askeri olmadığını, Fransa'dan asker talep ettiğini ve Kafkasya'nın da, askerlerini kullandığı konusunda bir propaganda oluşturmaya çalışıyor ve bu anlamda Eee, Rusya'nın yani Tacikistan'ın özellikle Tacik askerlerinin, ya da Slav halklarının, Kafkas halklarının bir haydut olarak nitelendirdi. Aslında onları kullanıp da daha sonradan bunları Kafkasya haydutları olarak nitelendirmek yine Rusya'nın kendisine özgü bir, Kafkasya halkına bakışıdır diyebiliriz. Evet. Peki, şimdi DAEŞ'i konuştuk. Rusya'nın sonraki hamleleri ne olacak? Aslında, bu belirlenen isimlere yönelik neler yapılacak o da merak ediliyor. Özellikle DAEŞ hedeflerine yönelik herhangi bir tehdit, bir teröre karşı, bir Rusya tarafından bir adım olur mu? Eee, bence olmaz. Neden? Çünkü Rusya halkı kendi içerisinde bunun DAEŞ tarafından yapılmadığı kanaatinde. Çünkü, Evet. Putin'in, dostları dediğim daha önce de belirttim, dostları şeklinde nitelendiriyorlar. DAEŞ'in böyle bir şey yapmayacağı kanaatindeler ve özellikle, 15-17 Mart seçimlerinde Putin 75 milyon üzerinde halkın, yani oyunu aldı ve bu anlamda aslında bir halk içerisinde bir gerginlik söz konusu, bir, çatışma vardı ve bu anlamda Rusya'nın, kendi Telegram hesabında halk içerisinde şöyle bir, bakış açısı var. Putin bunu dünyanın gündemini değiştirmek için kullandı. Aslında bunun ne DAEŞ tarafından ne Ukrayna tarafından yapıldığını değil de özellikle bu demin bahsettiğim, Sibirya taburu, Rusya'nın kendi içindeki o iç güvenlik zafiyetinin olması ve bu güçlerin Putin'e karşı çıkması aslında Putin'in bunu bir oyun olarak kullanması ve kendi hayrına, kendi lehine bu, terör saldırısını gerçekleştirdiğini düşünüyorlar. Ya, bu Evet. anlamda bence DAEŞ'e karşı herhangi bir hamle olacağını düşünmüyorum. Zaten, belirtildi de hem, eee yani şu anlamda politik güçler tarafından hem de Rusya hakim daireleri tarafından aslında DAEŞ'in, herhangi bir ne bölgesel ne de herhangi bir resmi açıklama yaptığına dair bir, kanıt yok. O zaman şunu söyleyebiliriz belki, hedefin Ukrayna olması için aslında Putin'in eline bir koz geçmiş, Evet. gibi bir değerlendirme belki yapılabilir. Biraz da aslında o dünkü saldırı atmosferini de, merak edenler olacaktır.
Dün neler yaşandı tam olarak? Akşam, yani, bir şehrin göbeğinde böyle bir saldırı olması, yani, Rusya'da daha önce de benzer, Evet, evet. saldırılar olduğunu biliyorduk ama bu denli büyük bir saldırı aslında beklenmedik bir saldırı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında Rusya'da bir süredir devam eden patlamalar, yangınlar, devam ediyor, ve bu anlamda da, ABD Büyükelçiliğinin de kendi vatandaşlarını uyarması, aslında bir tesadüf değildi. Hı hı. Rusya'da bu hep devam ediyor ancak medyaya yansıtılmıyor. Özellikle Rusya tarafından medyaya çok fazla yansıtılmıyor. Neden? Çünkü bu Rusya'nın iç güvenlik, ulusal güvenliğin ne kadar zayıf olduğunu, ne kadar burada zafiyet gösterildiğinin kanıtıdır. İşte, Hı hı. Rusya içerisinde bildiğiniz üzere Rusya çok büyük bir bölge, ve bu anlamda, yani farklı terör grupları, teröristlerin, yardımıyla bu anlamda, nasıl ifade edebilirim? Terör eylemleri çok fazla gerçekleştiriliyor ama Hı bazıları, hı. söylediğimiz gibi medyaya yansıtılmıyor. İşte bunun da, bu terör eyleminin yansıtılması aslında bir tesadüf mü yoksa o dediğimiz gibi Avrupa Birliği'nin bütçe desteği, Ukrayna'ya desteği, Fransa'nın asker desteği yoksa Putin'in, kasten, uyarladığı bir terör saldırısı mı? Bu, ilerlediğimiz günlerde bence belli olacak. Hı hı. Özellikle, bu konuda terör saldırısının araştırılması konusunda ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin daha çok gayret sarf edeceği, ortada, öyle görünüyor. Evet. Peki bu saldırıların öncesinden bilindiğiyle ilgili aslında haberler vardı. Biraz daha bunu detaylandırmak isterim. Amerika, İngiltere ve Kanada'nın da, bu yönde vatandaşlarına uyarılarda bulundular. Amerika'nın 8 Mart'ta bir açıklaması var. 48 saat boyunca önümüzdeki herhangi bir toplantı alanına, Evet. girmeyin gibi, katılmayın gibi bir açıklaması vardı. Aslında bu da çok ilgi çekiciydi. Yani daha önceden biliniyor muydu? Eee, Ben, şöyle söyleyebilirim, belki yerini, tam zamanını bilemeyebilirler ama dediğim gibi ABD istihbaratı çok, modern teknolojiye sahip bir, yani teşkilat ve bu anlamda haberdar olmuş olabilir ve, şunu da belirtmek isterim. Şu an sosyal medyada özellikle bildiğiniz üzere, Moldova ile Gagauzya Türkleri arasında bir gerginlik mevcut. Özellikle Gagauzya, Türkleri demeyeyim de Gagauzya hükümeti tarafından Moldova'ya bir baskı, söz konusu. Çünkü, bildiğiniz üzere Arap, devletleri, Türk devletleri hepsi bir anda, Rusya'ya başsağlığında bulundu, taziye mesajları iletti ama sadece Moldova, Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir taziye mesajı gelmedi Hı hı. ve, şu an Gagauzya yönetimi aslında ilk başta da belirttiğim gibi herkes kendi çıkarları doğrultusunda bir suçlu arıyor. Şu an Gagauzya yönetimi de neden Moldova Cumhurbaşkanı'nın sessiz olduğuna dair, sosyal medyada özellikle Telegram kanalında bir, spekülasyon, oluşturmaya çalışıyor, bir baskı oluşturuyor ama, şu anda bile yani Moldova, eee, büyükelçiliğinden Moldova, dâhilinde kendi, Moldovalılardan tabii ki de taziye mesajları var. Bu kanlı terör saldırısını kınıyorlar ama henüz Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi, Hı hı. ve bu anlamda bu terör saldırısını herkes kendi çıkarları doğrultusunda değerlendiriyor. Evet. Bu yönde Türkiye'den de Dışişleri Evet, Bakanlığı'ndan evet. taziye mesajı yayınlandı. Bunu da, belki ekleyebiliriz. Evet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı da Dışişleri Bakanlığı Evet, evet. Azer Kırgızistan, Evet, Kazakistan ve İran'dan da yine, taziye mesajları geldi. Bunun Şili, Çek dışında Cumhuriyeti hepsi bu kanlı terör saldırısını kınadı. evet, bir terör saldırısı olarak nitelendirildi Evet, zaten. Evet, bu noktada, yani, sizin de söylediğiniz gibi, Rusya'daki gerçekten o sert açıklamalar da çok dikkat çekti. Özellikle Medvedev'in, evet. açıklaması, "Ölüme karşı ölüm." Ölüm. Bu belki de, en dikkat çeken açıklamalardan biri oldu diyebiliriz belki. Evet, hatta Medvedev şunu belirtiyor, asla bu terör saldırısının faillerini, mahkeme ve soruşturmalarla, buna bırakmayacağız. Biz kendimiz halledeceğiz. Hı hı. Mahkeme ve soruşturmalarla bu iş halledilemez. Eğer onlara bırakırsak daha büyük, terör saldırıları yaşayacağız, daha, kanlı saldırılar yaşayacağız. Bu anlamda biz işte, belirttiği gibi "Smert za smert", ölüme ölüm, Hı bu hı. anlamda kullandığı ifadeydi ve tabii ki de burada kastettiği, Kiev yönetimi ve Ukraynalılar. Evet. Daha önce bu denli büyük bir saldırı olmuş muydu peki, Gülgün Hanım?
Yani Eee böyle Moskova'da böyle bir şehirde, başkentte yani daha doğrusu bu tür yani çünkü 95 kişi öldü ve 100'den Evet. fazla yaralı var. Evet, çok fazla bir rakam. Şu an hatırlayamıyorum. Hı hı. Belki canlı yayının verdiği heyecandan dolayı. Hı hı. Ama Rusya dediğim gibi büyük bir, devlet Hı ve hı. muhakkak ki olmuştur. Ama Bu çok sayıda saldırı olduğunu söylemiştiniz, değil mi daha önce de? Evet, evet. Bu Hı hı. anlamda, işte, dediğim gibi Rusya'nın, iç zafiyeti, ulusal zafiyeti, Rusya'nın en temel problemlerinden birisi ve, özellikle bir, yazı okumuştum. Ukrayna'nın Hı hı. istihbari, bilgileri, istihbari yetenekleri Rusya'nın, istihbarat yeteneği, istihbari bilgileri karşısında eee, çok güçlü ve hemen, bilgiye sahip olabiliyor ve dediğim gibi ilk başta da zaten Ukrayna'ya karşı bir, tepki başladığında ilk açıklamayı Ukrayna tarafından Ukrayna İstihbarat Dairesi Başkanlığı yaptı. Evet. Peki Rusya'da, DAEŞ operasyonları oldu mu daha önce? Rusya'da DAEŞ operasyonlarıyla ilgili herhangi bir, açıklama yok. Herhangi Hı bir hı. açıklama okumadım ama dediğim gibi Rusya yönetiminin, Putin'in DAEŞ'e karşı, tutumu hep, eee, dostane bir tavır olduğu için herhangi bir, terör eyleminin gerçekleştirildiğini düşünmüyorum. Eee, Bu terör eylemlerinin sadece Rusya'da, şu an Eee, Putin'e karşı, Putin'in belalıları, denildiği, işte, Rusya Lejyonu, Sibirya Taburu bunlar tarafından yapıldığı da düşünülüyor. Hı Bu hı. anlamda, DAEŞ'e karşı herhangi bir operasyon olur mu? Eee, Bu anlamda bence olmaz. Evet. Böyle, şu an, Gülgün Hanım bununla ilgili özetle, dün neler yaşandı sizden böyle kısaca dinlemek isteriz aslında son Evet, olarak. eee Sonrasında da yayınımızı sonlandırırız. Evet. Dün, işte, Rusya'da Crocs City Hall binasına bir saldırı gerçekleşti ve bu saldırıda, ilk bilgilere göre 60 kişi hayatını kaybetti ve şu anki bilgilere göre 90'ın üzerinde, eee, ölü sayısı var ve bunların arasında, bir Azerbaycanlı'nın da olduğu belirtiliyor. Şu an tam, net bir bilgi yok ama, Rusya medyasında, özellikle uluslararası medyada çok farklı spekülasyonlar var. Bu saldırının arkasında kimler var? Tabii ki Rusya medyasında ilk önce Ukrayna ve Kiev yönetimine karşı bir tepki gerçekleştirildi. Özellikle Dmitri Medvedev tarafından "Ölüme karşı ölüm" diye teröristlerin sadece terörden anladığı ve teröristlerin topyekün infaz edilmesi ve, bununla birlikte sadece teröristler değil, ailelerinin de baskı altında tutulması gerektiğine inanıyor ve bu terör saldırısını uluslararası mahkemelere ve, soruşturmalara bırakamayız. Kendi içimizde kendimiz halletmeliyiz şeklinde bir açıklamada bulundu. Daha sonra, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da, yine, tepkilerini belirtti uluslararası medyada, ve, Avrupa BM Genel Sekreterinin bu olayı sadece üzüntü şeklinde nitelendirmesine karşı çıktı ve daha sonra bu tepkiden sonra BM Genel Sekreteri, Maria Zaharova'nın tepkisine karşın, bunu, çok sert bir şekilde kınadığını ve uluslararası toplumu da bu saldırıyı kınamaya davet ettiğini söyleyebiliriz. Yani, tüm Türk devletleri, Azerbaycan, Kırgızistan vesaire Arap, devletleri hepsi, Rusya'ya taziye mesajlarında bulundu. Sadece şu anda Moldova'dan herhangi bir, açıklama yok. Bir, taziye mesajı, gelmedi ve bu da Gagauzya yönetiminin, Moldova'yı aslında bir hedef göstermesi gibi söyleyebiliriz. Başka, şu anda, açıklamalar devam ediyor, Rusya yönetimi tarafından. Eee, Yani bekliyoruz. Evet, gelişmeleri biz de takip edeceğiz. Çok Evet. teşekkür ederiz Gülgün Ben Hanım. teşekkür ederim. GZT Haber Merkezi'nden son gelişmeleri aktardık. Orta Asya editörümüz Gülgün Abbasbeyli ile detayları konuştuk. Gelişmeler oldukça da yayınlarımızı sürdüreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkür